Kadın hastalarımız polikliniklere özellikle akıntı, kanama, ağrı ve adet düzensizliklere başvurabilmektedirler. 4 başlıkta söylediğim bu şikâyetlerden kanama kanamanın önemi çok büyük. Neden? Bu kanama nereden menşe alabilir? Bir kansere mi bağlı? Yoksa başka örneğin bir miyoma mı bağlı? Polipe mi bağlı? Bunların ayrımını yapmak gerekir. Bazen endometriyumda, rahimin içerisinde, rahimin kavitesinde bulunan bir polip böyle bir kanamaya neden olabilir. Nasıl olur bu? Adetin dışında bir kanama olarak başlıyor. Adet uzun sürebilir, biter, yeniden başlayabilir. Polipler olduğu kadar miyomlara bağlı da böyle kanamalar olabilir. Aynı zamanda ağrı şikayeti de yapabilir. Dolayısıyla bunların ayrımını bizler kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak yapabilmekteyiz. Ultrasonla, muayene ile bunların tanısını koyabilmekteyiz. Adet düzensizlikleri yine hormonal nedenle olabilir tabii ki. Burada da gecikmeler, uzun süren kanamalar olabilmektedir. Onların yine tanısını yapacağımız hormonal tetkiklerle ortaya koyabilmekteyiz. Bunların tedavisini de tabii ki bizler yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Örneğin ultrasona baktığımız zaman endometriyumda bir polip varsa ve bu kanamaya neden oluyorsa histeroskopi dediğimiz bir aletle içerisini görüp bu polipi veyahut da bir submüköz miyom varsa bunun çıkarılması işlemini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu gibi şikayetlerle başvuran hastalara gerekli yardımı sağlamaktayız. Yine ağrı şikayetiyle başvurabilirler. Ağrı da neden olabilir? Özellikle dismenoro dediğimiz adet zamanında gördüğümüz ağrılar, her adette görülen ağrılar, dayanılmaz ağrılar bir endometriozis dediğimiz hastalığın belirtisi olabilir. Bunun tanısını da yine ultrasonla veyahut da jinekolojik muayene ile sağlayabilmekteyiz. Bunun dışında akıntı şikayetiyle gelebilirler. Akıntı da mikrobik bir nedenle olabilir. Vajinit diyoruz biz bu olaya. Mantar akıntıları, diğer mantar ya da kandida dediğimiz akıntılar vajinite neden olabilir. Bunların tanısını da yine jinekolojik muayene ile ortaya koyabilmekteyiz. Tabii akıntı yanında yanmalar, vajende yanmalar, koku hissi bunlar da hastanın şikayetleri arasındadır. Sadece mantar değil, parazitler ve bakteriyel vajinal enfeksiyonları da tedavi edebilmekteyiz.